Onu eleştirdiler. Ülkesini sevdiği için, inancında ısrar ettiği için, bildiği doğruları söylemekten çekinmediği için ona tepki gösterdiler. Orkun Kökçü hiçbirine kulak asmadı, minnet etmedi. Kalbinin sesini dinledi. Ve şimdi daha 23 yaşında Avrupa'nın elit orta sahalarından biri. Programımızı Türkiye'nin alanında öncü teknoloji şirketi ve lider kripto para işlem platformu Paribu'nun katkılarıyla hazırlıyoruz. 2017 yılından bu yana kullanıcılarına hizmet veren Paribu, Türkiye'de taraftar tokenlarını listeleyen ilk platform olma özelliğine sahip. Taraftar token listelemenin yanı sıra üreten bir teknoloji şirketi olan 7 milyon kullanıcısına hızlı, kolay ve güvenli işlem deneyimi sunan Paribu'ya üye olup listelenen 30'a yakın taraftar token'dan dilediğinize sahip olabilir, 160'tan fazla kripto parayla işlem yapabilirsiniz. Afyon Emirdağ'ın Suvermez köyünden Halis ve Sibel Kökçü 29 Aralık 2000'de küçük oğulları Orkun'u kucaklarına aldı. 5 yaşındayken abisi Ozan'la futbol oynamaya başladı. Hikayeyi bizzat Orkun'un babası Halis Kökçü'den dinledik. Yani anlatacaklarımız tamamıyla gerçek bir yaşam öyküsü. Ailesi spor yapmaları için top peşindeki oğullarını bir kulübe yazdırdı. Ozan Kökçü 10 yaşına geldiğinde Groningen altyapısına seçildi. Orkun ise abisi idmandayken yandaki boş sahada kendi kendine top oynuyor, şut çekiyordu. Takımın scout direktörü ise Hollanda milli takımı hocası Ronald Koeman'ın babası Martin Koeman'dı. Virgil van Dijk'ı Willem altyapısından beğenilmeyen bir gençken keşfedip Groningen'e kazandıran Martin Koeman. Kulüp ofisinin yanındaki sahada Orkun oynarken Martin Koeman, Halis Bey ve Sibel Hanım'ın yanına gidip Orkun'u göstererek "Sizin oğlunuz mu?" diye sordu. Halis Bey oğlunun ofisin camlarını kırdığını düşünerek "Evet, benim oğlum" yanıtını verdi. Balık etli, sevimli bir çocuk olan Orkun'un içindeki cevheri ilk kez Baba Koeman keşfetmişti. Orkun için gerçek bir elmas tanımı yaptı ve onun da Ozan Kökçü gibi Groningen altyapısında oynayıp oynayamayacağını sordu. O soru Orkun'un, Kökçü ailesinin, Feyenoord'un geleceğine dönüştü. Her insanın hayatında farkında olsun ya da olmasın kırılma anları vardır. Halis ve Sibel Kökçü bir yol ayrımı bekliyordu. Ozan ve Orkun'u takıma seçen Groningen'le evleri Haarlem arasında 200 kilometre mesafe vardı. Her gün gidip gelinmesi imkansız olan bir mesafe. Çocukların o yaşta aileden kopup tesislerde yaşaması da istenen bir seçenek değildi. Haarlem'de başka bir takıma gidersiniz, evimize yakın bir kulüp buluruz ya da bu futbol sevdasını abartmayın gibi bir yaklaşımda bulunabilirlerdi. Peki ne yaptılar? Çocuklarının takıma seçildiği Groningen'e taşınma kararı aldılar. Geniş bir arkadaş ortamı aramadı kardeşler. Sadece Ozan ve Orkun. Sürekli beraber top oynadılar. Okul, futbol, ev, yemek, uyku beşgeninde geçti yılları. Partiler, eğlenceler onlar için ilgi çekici başlıklar olmadı hiçbir zaman. 3 yıl sonra kardeşlerin yeteneğini Hollanda futbolunun en tepe ekipleri keşfetti. İkili Feyenoord formasını sırtlarına geçirdi. Hollanda altyapısında Türkiye'de olmayan bir sistem var. Plan 55. Yani sahadaki her mevki için altyapıdan üst kademeye kadar özel olarak belirlenen 5'er oyuncu sisteme, takıma özel olarak yetiştiriliyor. Orkun ve abisi Ozan da Plan 55'e dahil edildi. Orkun 16 yaşındayken ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Abisi Ozan babasıyla birlikte Groningen'e döndü. Orkun U19 takımının yıldızı haline gelmişti. Artık kaptanlık bandı kolunda, Feyenoord altyapısının ve Hollanda U17 milli takımının vazgeçilmeziydi. 17'sinde A takıma çıktı. Ona A takım formasını ilk kez Giovanni Van Bronckhorst verdi. İlk maçta kupada Gemmert'e karşı 11'de başlayıp gol attı. 3 ay sonra ligde de Emmen deplasmanında 23 numaralı formasıyla kulübedeydi. Sakatlanan Jens Toornstra yerine 45'te oyuna girdi. 70'te Berghuis'e asist yaptı, 77'de gol attı. Feyenoord tarihinin Zier Tebenhof'tan sonra, ki bu gol 1988'deydi, ilk maçında gol atan en genç ikinci ismi oldu. 18. yaş gününden 20 gün önce sadece Van Bronckhorst'un gözüne girmekle kalmadı. Adını tüm Hollanda'ya duyurdu.
U17, U18 ve U19. Orkun Hollanda milli takımının alt yaş kategorilerinde 19 kez forma giydi. Futbola aşık olmaya başladığı yıllar Euro 2008 günleriydi. Türkiye maç kazandıkça Ay Yıldız'a daha da sevdalanıyor, eline aldığı bayrakla ailecek kutlamalara katılıyordu. A Milli'nin bir adım ötesi U19'un da kaptanı ve 10 numarası iken U21 teknik direktörü Vedat İnceefe Harlem'e Orkun'u ziyarete gitti. Türkiye için oynar mısın sorusuna Orkun evet dedi. Euro 2008 izlediği 7 yaşından bu yana hayali ay yıldızlı formayı giymekti. Abi bunu yaşamak bir hayal. Gençken bundan ne hayal ediyordun? Bunu yaşamak çok istiyorum ve inşallah da o kadar da olurum. Hollanda'da özellikle basın eliyle, yorumcuların acımasız eleştirileriyle Orkun, Türkiye'yi seçtiği için hedef tahtasına konuldu. Eski futbolcu ve gazeteci Johan Derksen, Orkun'a, ailesine, Türklere ağza alınmayacak hakaretler etmekten bıkmıyordu. Televizyon programları, haber bültenleri, spor yayınları Orkun'un Türkiye'yi seçmesi sebebiyle ona yöneltilen eleştirilerle doluydu. Hollanda'da mental bir mücadele ortamı vardı Türkler için. Her fırsatta ikinci sınıf muamelesi gösterilebiliyordu. Türklüğü orada yaşamak, yaşatmak, değerleri muhafaza etmek daha da farklı bir anlam taşıyordu belki de. Ancak Orkun o dönem Türk medyasından da, bakanlıktan da, konsolosluktan da teselli bulamadı. Eigenlijk dat was een heel lange traject. En ook soms samen lachen, samen huilen, weet je wel. Dus het is wel bepaalde moeilijke momenten gehad eigenlijk. Maar ja, wij steunen hem altijd. Ja. Vertrouwen hem altijd. En blijf ook zo door. Heb ik hem dag en nacht gesteund. Ik ben er altijd bij geweest. En ik zal altijd achter hem zijn. We zijn er samen door de moeilijke tijden heen gekomen als familie. We zijn een gehechte familie. Evlerin önüne giden ırkçılar tarafından havai fişekli tacizlere maruz kaldı. Bazıları kapısının önünde Orkun'u rahatsız etmek için nöbet tuttu. Ja, ik heb nacht gehad waarin ik 2-3 uurtjes sliep. Peki Orkun geri adım attı mı? Hayır. New York Times Orkun Kökçü ile ilgili yaptığı analizde komutan Kökçü başlığı atmıştı. Sahadaki genç bir potansiyelden nasıl komutana dönüştü Orkun? Daha 19 yaşında dünya devlerinin gözünün önündeki Feyenoord'da 10 numara Orkun'a verildi. 2021-22 sezonda 51 maçta oynadı, 9 gol 9 asist yaptı. Yetmedi, daha 20 yaşında kaptanlık verildi. Peki Feyenoord niye 20 yaşındaki bir gence kaptanlık verir ki? Çünkü sahaya çıktığı anda Orkun maçın tamamına hükmetmeyi öğrenmişti. Box to box'ın nasıl oynanacağını, modern futbol orta sahasının neler yapması gerektiğini ligde en iyi bilen kişiydi. Hollanda Ligi'nde 12,6 ile ileri pas atma istatistiğinde zirvede yer aldı. Her iki ayağını da mesafe tanımayan bir silaha dönüştürdü. 2022-23 sezonunda 12 gol kaydetti. Pergelin bir ucunun Orkun'a sabitlendiği sistemde Feyenoord şampiyon oldu. Tüm bağlantı ve oyun dağıtımı sorumluluğu Orkun'un omuzlarında. Feyenoord, Avrupa Ligi'nde Roma'ya karşı final oynadı. Daha önce Zwolle altyapısı 58 maç AZ Alkmaar hocalığı yapmış, çok da kariyerli olmayan Arne Slot, daha 45 yaşında Orkun üzerine kurduğu sistemle Klopp sonrası Liverpool'u devralacak bir teknik direktöre dönüştü. Slot, Orkun'a ön alan baskısında kritik bir rol vererek onun dinamik bir maestroya dönüşüm sürecinde rol aldı. Sol orta saha oynuyordu Orkun. Sol bek Malasya bir Manchester United transferi, sol açık Sinisterra 25 milyon euroya Leeds'le bir Premier Lig oyuncusu oldu. Çevresini olduğu gibi kendisini de geliştirdi. Gökhan Saki'yi de çalıştıran özel bir antrenörle idmanlara başladı. Kas kütlesini ve nefes düzenlemesini geliştirdi. 21 yaşında yılın 11'ine de seçilen Orkun artık dünya devlerinin istediği bir isimdi. Orkun kendisinden 2 yaş büyük abisiyle büyüdü. En yakın arkadaşı da Ozan oldu. Ozan'ın yolu Bursaspor ve Giresunspor formasıyla Türkiye ile de kesişti. Azerbaycan'da sabah forması giyerken genç milli takım için teklif yapıldı ve Azerbaycan milli forması giymeye başladı Ozan Kökçü. İkili hiçbir zaman rakip olmadı. Aynı takımda ise sadece bir kez forma giydiler. Feyenoord U19 takımında. Ozan Azerbaycan milli takımı formasını 9 kez giydi. U21'de 17 maça çıktı.
Bursaspor'da 2, Giresunspor'da 16 maç görev aldı. Bugünlerde Finlandiya'da Helsinki forması giyiyor. Bu sezon 12 maça çıktı. 26 yaşında hücumun her bölgesinde oynuyor. Orkun'un göğüs gerdiği zorluklar sadece Türkiye'yi seçmesiyle sınırlı kalmadı. Hollanda'da gökkuşağı temalı LGBT kaptanlık bantları ile maçlara çıkılması yönünde federasyon bir karar aldı. Kampanya kapsamında tüm takım kaptanları gökkuşağı temalı bantlarla maça çıkacaktı. Küçüklüğünden beri net bir insan olan, gerektiğinde pire için yorganı ateşe vermekten çekinmeyen Orkun, hayır dedi. Dini inancıyla bağdaşmayacağı için bu kaptanlık bandını takmanın doğru olmayacağını iletti. Bunu da gayet olgun ve kibar bir dille izah etti. Herkesin istediğini veya hissettiğini yapmakta özgür olduğuna inanıyorum. Yapılacak bu hareketin önemini çok iyi biliyorum ancak dini inancım nedeniyle bunu yapacak doğru kişi olduğumu hissetmiyorum. Bu yüzden de bu kaptanlık bandını takarken rahat hissetmiyorum. Kaptanlık bandını takmama sebebim tamamen inancıma dayalı. İnancıma dair bir şeyin arkasındaysam bundan asla geri dönmem. Herkes herkese saygı duymalı açıklaması yaptı. 21 yaşında Feyenoord'un kaptanlığını Alkmaar maçından önce kendi isteğiyle takım arkadaşı Gernot Trauner'e teslim etti. Bütün okların yönü Orkun'a çevrildi. Domuzbaşı hakareti, tehditler peş peşe geldi. Rotterdam Belediye Meclis Üyesi İşçi Partili Ko Engbets, John Blankenstein Vakfı Başkanı Karim Blankenstein, Hollanda LGBT Dernekleri Federasyonu Rotterdam Başkanı Arjen Beune, spor yorumcuları, siyasetçiler Orkun'u hedef almak için bir ağız olmuştu. Hollanda Futbol Federasyonu Başkanı, hatta FIFA Başkanı Infantino bile Orkun'u kaptanlık bandını takman gerek telefonlarıyla aradı. Cevap net. Kararımdan vazgeçmeyeceğim. ...21 yaşında, şampiyon, kaptan, Avrupa finalisti. Öyle bir elması kim istemez ki? Bizzat menajerliğini yapan babası Halis Bey'in açıkladığı, Orkun'a teklif yapan takımları aktaralım. Real Madrid, Barcelona, 2 kez Liverpool, 2 kez Manchester United, Dortmund, Leipzig, Zenit. Peki Orkun neden dünyanın en büyük camialarına doğrudan gitmeyip dev transfer öncesi basamak hamlesi olarak Benfica'yı tercih etti? Burada da gayet yerinde bir mantık var. Orkun 25 milyon euroya Portekiz'e gittiğinde daha 21 yaşındaydı. Ajax orta sahası Van de Beek'in 39 milyon euroya Manchester United'a transferi burada güzel bir örnek. Gittiği takımlarda kendini kanıtlaması gereken bir potansiyel olarak görülecek, 50 maçlı sezonların ardından belki kariyerini kulübeye hapsedecekti. Tıpkı bu sezon başında 500 bin euroya Girona'ya kiralanan Van de Beek gibi. Oysa Benfica'da kendini tüm dünyaya kanıtlayabilir, düzenli olarak Şampiyonlar Ligi havası soluyabilir, dev takımlara kulübede tutamayacakları kadar büyük bir bonservisle geçiş yapabilirdi. Benfica orta sahalarını son yıllarda hep böyle ihraç etti. 121 milyon euroya Chelsea'ye giden Enzo Fernandez gibi, 60 milyon euroya Paris Saint-Germain'e giden Joao Neves gibi. Büyük bonservis ve büyük takım transferlerinin bir artısı da yüksek menajer kazançlarıdır. Orkun'un menajerliğini yapan ailesi aceleci davranmak istemedi. Orkun da bir 10 numara efsanesi olan Benfica Başkanı Rui Costa'nın ellerinden takımın yeni 10 numaralı formasını aldı. Orkun Türkiye'de Avrupa pazarındaki yeri tam anlaşılmamış bir değer. Sebebi milli takımdaki hücuma yönelik orta saha havuzu. Orkun Feyenoord'da hep 8.5 yani hücuma dönük bir orta saha yöneticisi olarak verim sağladı. Milli takımda ise çiftli merkezde hep defansif rolü daha fazla olan, baskı dinamizm beklentisi yüksek isim olarak görev yaptı. Yanındaki Hakan Çalhanoğlu, önündeki Arda Güler varlığı da Orkun'un milli takımda bir 6.5 numara, bir ön libero gibi oynamasını sağladı. Aslında asıl görev alanı dışında çıktığı 36 maçta hiç de fena olmayan 2 gol 7 asist gibi bir istatistik yakaladı. Benfica'daki ilk sezonda da benzer bir görev biçildi Orkun'a. Hücumdaki efektifliğinin aksine savunma görevleri daha yoğundu. Milli takım seçiminde kaptanlık bandında olduğu gibi burada da net bir tavır sergiledi. Hollanda basından De Telegraaf'a verdiği röportajda Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt'in verdiği rolden Benfica için çok daha fazlasını yapabilirim diyerek memnun olmadığını söyledi. 26. hafta karşılaşması Casa-Pia maç öncesi Orkun kadroya alınmadı. Peki Orkun kadroya dönmek için bir geri adım açıklaması mı yaptı? Yine hayır. Futbolda tüm detaylar önemlidir. Sadece her şey doğru olursa başarılı olabiliriz. Bu aynı zamanda birbirimizi eleştirmek anlamına da geliyor. Son aylarda kulüp içi vizyonumu da tartıştım. Kulübün alacağı kararları kabul ediyorum. Gerçek Orkun tek bir şey ister. Kazanmak ifadelerini kullandı. Sezonu 43 maçta 7 gol, 11 asistle tamamladı.
Sezon başında Benfica bir anda Portekiz'deki mini milli takımımıza dönüştü Kerem transferiyle. Orkun Kerem'e, Kerem Orkun'a iyi geldi. Zeki Amduni ile birlikte Türkçe konuşan bir üçlü oluştu. Kerem transferinden sonra Benfica Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde tüm maçları kazandı. Başrolde de Orkun ve Kerem vardı. Orkun daha şimdiden 9 maçta 4 gol ve 3 asistle oyunun her alanına, istatistik kağıdının her adımına etki etmeyi başardı. Bir gün Orkun'un babası Halis Bey, eşi ve 2 oğluyla masada otururken çocuklarından kağıt kalem alıp, kariyerleri bittiğinde ne yaşamış olmayı hayal ettiklerini, geleceğe mektup yazarcasına kaleme almalarını istedi. Ozan da Orkun da kağıdı doldurdular. O kağıtlar Kökçü ailesinin kasasına, kariyerleri bittikten sonra okunmak üzere konuldu. Orkun o kağıda küçüklüğünden beri tuttuğu Beşiktaş'ı yazdı mı? Benfica sonrası için hangi dünya devinin ismine yer verdi? Bu sorunun yanıtını dünya futboluna damga vurmasını beklediğimiz kariyer bitene kadar bilemeyeceğiz. İngiliz medyası Orkun'un adını 80 milyon euroya eski hocası Arne Slot'un takımı Liverpool'a yazıyor. Masadaki tek takım İngilizler değil. Groningen tesislerinde Baba Kuma'nın bakışları arasında başlayan kariyer, hala kitabın ilk sayfaları, filmin ilk dakikalarında. Avrupa'da ve milli takımda daha kazanacağı çok şey var. Keyifle izleyeceğimiz kariyerinin her bir adımı için iyi seyirler. Aklında belirlediğin kariyer planı nedir? Şu an milli takımdayım abi. Tek buraya konsantre oluyorum. O transfer işleri babamda kalıyor. Ik wil sowieso wel in Turkije nog spelen later in mijn carrière. Favoriete club in Turkije is Beşiktaş. En ja, heel mijn familie is voor Beşiktaş. Als Galatasaray belt, ja, wat gaan we dan doen? Ik denk dat ik eerst even door ga vermidden naar Beşiktaş van hey, hoe zit het? Als Beşiktaş dan mij niet wil hebben, dan moet ik toch wel van een andere club gaan. En mijn ideale toekomst ziet er als volgt uit. Ama yine de Beşiktaş'ta oynamak ya, güzel bir histir, güzel bir duygudur. Ve onu inşallah geleceklerde yaşayabilirim.